Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Sonbahar kapımızı çaldı. Gördüğünüz gibi etraf yavaştan yapraklar sararmaya başladı. Biz de bu güzel günü değerlendirmek istedik. Şimdi böyle nazlı nazlı akan bir dere boyunca ilerliyoruz. Bu derenin devamında 2 saatlik bir yürüyüş mesafemiz var. Şelaleler var. Tabii ki suyun akıntısı birazcık az. Yani şelale açısından çok bir şey beklememek lazım. Ama yine de böyle keyifli bir yolculukla devam ediyoruz şimdilik. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Arkadaşlar yürüyüşümüze devam ediyoruz. Dere kenarından. Çok da güzel manzaralar var. Burada gördüğünüz kaya oluşumları. Hakikaten her şey durup üzerine düşünmelik. Çünkü oluşumu milyon yıllar sürüyor. Daha sonra düz tabakayken bu şekilde eğilmesi yine bir o kadar zaman sürüyor. Biraz bilerek, fark ederek yürümek her zaman daha farklı tabii ki. Çok daha fazla lezzet veriyor insana. Arkadaşlar şimdi ilk fotoğrafımızı bulduk. Karşıda görmüş olduğunuz çok renkli bir ağaç var. Turuncu renginde. Çok göze çarpıcı duruyor. O yüzden onu fotoğraflamak istiyorum. Yukarısında devam eden yeşillikle birlikte. Su biraz daha yakın olsaydı eğer bu yansımasıyla birlikte çok daha güzel olabilirdi ama bu şekilde de fena görünmüyor. Şimdi onu çekeceğim. Işık da şu an bulutların arasından kendisini gösterdi. Ama yapraklarda yansıma var. O yüzden polarize filtre kullanacağım arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar Kent Fate'in Nano serisi polarize filtresini kullanacağım. Arkadaşlar yürüyoruz ama yani durup bakmadan da edemiyoruz. Gördüğünüz gibi katman katman kayalar. Yön olarak da eğilmiş. Burada ufalanma var. Burada durgun bir su var. İçinde yüzen balıklar var. Gerçekten yani bazı şeyleri tarif edemiyor insan. Her ne kadar göstermeye çalışsak da size farklı farklı açıdan. Yine de bunu yaşamak, görmek, birebir hissetmek çok farklı. Çünkü toprak da ıslak. Dünkü yağan yağmurdan dolayı böyle bir sıcak, ıslak toprak kokusu da geliyor burnumuza. Hava da çok güzel. Ne çok serin, ne sıcak terletecek kadar. O yüzden çok keyifli bir yürüyüş oluyor bizim için. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi burada güzel bir akıntı bulduk. Eğim arttıkça hafiften suda hareketlenmeye başladı. Az önce yol boyunca yürüdüğümüz o sakinlik yavaş yavaş kayboluyor. Henüz şelalelere yolumuz var ama bunu da görmüşken değerlendirmek istedik. Çünkü yol boyunca, su boyunca devam ettiğimizde karşıda çok güzel ışık vuruyor. Burada suyun hareketi çok güzel. Ben de kameramı bu şekilde dik kompozisyon olarak ayarladım. Ve önde de polarize filtre taktım yine arkadaşlar Kent Fate'in. Çünkü ön tarafta çok fazla yansıma oluyor. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde fotoğrafı çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzun bir yürüyüşün ardından hedeflediğimiz noktaya geldik. Şelale şu an tam karşımda görünüyor. Bu kadar yüksekten döküldüğünü düşünmemiştim. Az önce tepesindeyken şu kısmına çıkmıştık. Yani gelirken rota gereği kendimizi ilk önce orada bulduk. Orada bir şaşırmıştım. Hem bu akıntının oluşturduğu bu çukurun büyüklüğüne hem suyun bu kadar yüksekten dökülüşüne şaşırmıştım. Çünkü bu kadar yukarıda olduğunu düşünmemiştim. Ama büyüleyici bir manzarası var arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Yani kimsenin gelip gideceği bir yer değil burası. Kolay ulaşılabilen bir yer değil. Çünkü yukarıdan beri geldikten sonra buradan inemeyeceğimiz için biz şu orman içerisinden zorlu bir iniş gerçekleştirdik aşağı doğru. Ama ona rağmen bir kısmı insanların getirdiği, bir kısmı da akıntıyla birlikte gelen bir sürü de çöp var burada. Ne yazık ki en böyle uzak yerlere de gitsek bir şekilde bununla karşılaşıyoruz. Bu da görmesi gerçekten acı bir manzara. Onun dışında gerçekten çok güzel bir yer. Hatta yazın çok daha güzel olacağını düşünüyorum bahar ayında. Hava biraz sıcak olsa çünkü su çok cezbedici, çok temiz.
Dayanamayıp girdim ama hava oldukça soğuk, serin yani. O yüzden yine de böyle bir serinlemiş olduk. Şimdi fotoğrafa gelince arkadaşlar, karşıda gördüğünüz gibi hemen ön planda bir şey yok aslında kullanabileceğim, değerlendirebileceğim. O yüzden birazcık geriye çıktım. Hem şelalenin bu üst aktığı kısmı görmek hem de bu üstteki tepeyi alabilmek için direkt gökyüzünden dökülüyormuş gibi olmasın diye birazcık geriye çıktım. Öndeki bu otlarla da, yeşil otlarla da burayı sanki bir göl hissi versin diye, daha etrafı kapalıymış gibi görünsün diye böyle bir kadraj oluşturdum. Simetrik ve dengeli görünüyor bu şekilde baktığım zaman. Bu haliyle fotoğrafı çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu rotada 3 farklı şelale olduğunu biliyorum. Bir tanesi en büyük olanı az önce fotoğrafladığımız. Şimdi akıntı boyunca tekrar yürüyüşümüze devam ediyoruz. Su böyle çok güzel. Ufak tefek yüksekliklerden düşerek hareketli bir şekilde yoluna devam ediyor. Bizim de rotamızı çiziyor aynı şekilde. Yani durup bunlardan bir şeyler çekmek istiyorum ama zaman birazcık sıkıştırıyor arkadaşlar. Yani günler kısa. Buraya gelişimiz biraz sürdü, yürüyüşümüz de sürdü. O yüzden şimdilik yolumuza devam ediyoruz. Belki dönüşte değerlendirebiliriz. Şimdi ikinci sıradaki şelaleye geldik. Yani şelale güzel, etrafı şelaleden de güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle katman katman kayalar. Burası sanki merdiven gibi, iniş için yapılmış gibi. Gerçekten dikkat çekici görünüyor. Ve fotoğraf açısından baktığımız zaman da güzel bir işe yarıyor bunlar. Bu çizgiler dostları gözümüzü şelaleye doğru yönlendiriyor. Yani önde bir şey kullanabileceğimiz bir şey olmasını çok isterdim. Yok ama onun yerine böyle biraz yatay kadraj, biraz daha yandaki kayalara yer vererek fotoğraflamaya çalışacağım. Güneş zaten battı, herhangi bir yerine vurmuyor. O yüzden bir de böyle bir kadraj elde edelim bakalım. Şimdi biraz daha aşağıya indik ve ufak bir kayanın üzerinden burada gördüğünüz gibi hem şelalenin kendisi hem devamındaki akıntı hafif yüksekte olduğumuz için çok güzel görünüyor. Bunu şimdi dik kadraj olarak makineme ayarladım arkadaşlar. Bu şekilde çekeceğim. Evet arkadaşlar, en aşağıda bulunan şelaleye de geldik. İlk şelale gibi çarpıcı değil tabii ama yine de güzel görünüyor. Ama burada tek sıkıntı aşağıya inemiyoruz. Yani iki yamaçta bayağı bir dik. Çanta falan olmasa buradan bir şekilde zorlanır inilir ama zorlamaya gerek yok. Zaten fazla güzellik gördük bugün. Şu karşı yamaç da aynı şekilde dik. O yüzden hiç denemeyeceğiz arkadaşlar. Sadece şu tam tepesinde durabiliyorum çok rahat bir şekilde. Oradan çok dar bir kompozisyon olacak ama bir kare oradan çekmeyi düşünüyorum. Sonrasında yavaştan dönüşe geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bu güzel gezinin sonuna geldik. Yani bayağı bir zaman geçirdik burada. Fotoğraflar birbirine birazcık benzer. Hep şelale çektiğimiz için ama yine de güzel fotoğraflar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşım bayrama eşlik ettiği için, öğrencim Emirhan'a yolu tarif ettiği için, burayı önerdiği için ve filtreye sponsor olan Kent Fate'i de bana sağladığı için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.